1946 yılında Irak'ın kuzeyinde bir çoban bir mağara girişinde toprağa yarı gömülü bir taş sandık buldu. İçinde kırık bir kil tablet vardı. Yıllarca kimse önemsemedi. Ta ki 1970'lerde bir çevirmen tabletin üzerindeki tek bir cümleyi okuyana kadar. Onlar dağın tepesinde bahçe kurdular ve insanı orada şekillendirdiler. Bu cümle bugün Harsak tabletleri olarak bilinen ve akademik dünyanın konuşmaktan bile çekindiği bir sırrın kapısını araladı. Çünkü bu tablet tekvindeki cennet bahçesinden 2000 yıl daha eskiydi. Peki bu dağdaki bahçe neydi? Kim inşa etti? Ve neden bugün hala haritalarda yeri belirsiz? Ben bu videoda size ders kitaplarının anlatmadığı bir hikayeyi anlatacağım. Anunnaki'nin insanlığa bıraktığı en tehlikeli mirası. Hazırsanız başlıyoruz. Milattan önce 4000'li yıllara gidelim. Zagros Dağları'nın eteklerinde, bugünkü Irak-İran sınırına yakın bir bölgede Sümer tabletlerinin Karsak dediği bir yerleşim var. Anlamı, kutsal başın çevrili bahçesi. Burası sıradan bir köy değil. Tabletler burayı yüksek surlarla çevrili, sulama kanalları olan, tarımın ilk kez sistemli biçimde denendiği bir üs olarak tarif ediyor. Ve burada bir isim öne çıkıyor. Ninhursak. Sümer Panteonunda dağın hanımı ve yaşam yaratan olarak anılan bu figür, tabletlerde sıradan bir tanrıça gibi değil, neredeyse bir baş mühendis gibi resmediliyor. Ona atfedilen unvan dikkat çekici. Şimtu, yani kaderi biçimlendiren. Metinler, onun çamurdan ve kandan yeni bir varlık kalıpladığını, denemeler yaptığını, bazı denemelerin başarısız olduğunu bile anlatıyor. Bu kadar açık sözlü bir başarısızlık itirafı, mitolojik bir masaldan çok bir laboratuvar kaydına benziyor. Peki neden bu isim Enki ve Enlil kadar bilinmiyor? Belki de asıl cevap, tarihin unutmayı tercih ettiği yerlerde saklı. Ve işte tam burada, üçüncü bir isim daha devreye giriyor. Tabletlerde 7 danışman diye geçen ve hiçbirinin tam olarak kim olduğu çözülemeyen bir grup. Onları birazdan konuşacağız çünkü hikayenin gerçek dönüm noktası orada gizli. Şimdi asıl tartışmalı kısma geliyoruz. Karsak tabletlerinin en çok konuşulan bölümü, gökyüzünden gelen bir işaretten bahsediyor. Metin şöyle diyor: parlak yıldız yaklaştığında toplandılar, aşağı indiler. Modern yorumcular bunu bir gök cismiyle ilişkilendiriyor ama dikkat edin, burada Nibiru gibi popüler kültürde defalarca duyduğunuz bir isim yok. Tablet daha temkinli, daha az iddialı bir dille yazılmış ve tam da bu yüzden bazı araştırmacılara göre daha güvenilir kabul ediliyor. Çünkü abartılı olmayan metinler genelde daha az çarpıtılmıştır. Peki bilim ne diyor? Astronomlar, Güneş sisteminin dış bölgelerinde kütle çekim anomalilerine dayanarak 9. gezegen hipotezini hala tartışıyor. Kesin bir kanıt yok ama ihtimal de tamamen kapatılmış değil. Burada iddialı bir sonuca varmayacağım. Sadece soruyu bırakacağım. Antik metinler bilmedikleri bir şeyi tesadüfen mi anlattı, yoksa gerçekten gözlemlediler mi? Ve daha da çarpıcı bir detay var. Karsak tabletlerinde geçen tarım takvimi, mevsim döngüleri o kadar hassas hesaplanmış ki, modern tarım mühendisleri bugün bile bu sıralamanın rastgele olamayacağını söylüyor. Birileri bu insanlara zamanı, toprağı, suyu nasıl yöneteceklerini öğretmiş. Ama öğretmenin kim olduğunu anlamak için önce onun neden geldiğini çözmemiz gerekiyor. Ve bu cevap sizi gerçekten şaşırtacak. Sümer geleneğinde Apkallu denen 7 bilge figür var. Karsak metinlerinde bunlar Ninhursag-ın ve ekibinin en yakın yardımcıları olarak geçiyor. İlginç olan şu, her birine ayrı bir uzmanlık alanı atanmış. Biri sulama, biri mimari, biri gök gözlemi. Biri de tabletin kırık kısmından dolayı tam çevrilemeyen bir alan canlıların düzenlenmesi. Bu ifade yıllarca tartışma yarattı. Bazı araştırmacılar bunun basitçe hayvancılık olduğunu söylüyor. Bazıları ise çok daha derin bir anlam arıyor. Ben burada kesin bir iddiada bulunmayacağım.
Ama şunu söyleyebilirim. Karsak'taki inşaat kalıntılarının olduğu iddia edilen bölgede yapılan sınırlı jeolojik taramalar, düzenli aralıklarla dizilmiş taş temeller buldu. Bu temellerin yaşı hala net değil. Tarihleme yöntemleri arasında ciddi farklar var. Peki bu 7 danışman nereye gitti? Tabletler bir noktada aniden susuyor. Sanki bir şey oluyor ve kayıt kesiliyor. Sonraki tabletlerde Karsak'tan bahsedilmiyor. Sadece dağdaki bahçenin terk edildiği söyleniyor. Terk edilme sebebi nedir? İşte size ipucu. Aynı dönemde bölgede beklenmedik bir iklim değişikliği yaşandığına dair jeolojik kanıtlar var. Ama bazı metin yorumcuları bunun bir iklim olayı değil, bir ayrılık olayı olduğunu iddia ediyor. Kardeşler arasında bir anlaşmazlık. Ve bu anlaşmazlığın izleri az sonra anlatacağım o büyük felakete kadar uzanıyor. Karsak'ın terk edilişinden kısa süre sonra Mezopotamya'nın farklı bölgelerinde tufan anlatıları çoğalmaya başlıyor. Ziusudra, sonra Atrahasis, sonra Gılgamış destanındaki Utnapiştim. Hepsi aynı çekirdek olayı anlatıyor. Büyük bir sel, gizli bir uyarı, kurtulan birkaç kişi. Jeologlar bugün M.Ö. yaklaşık 11.000 ile 13.000 yılları arasında buzul çağının sonunda gerçekleşen hızlı deniz seviyesi yükselişini doğruluyor. Bu bilimsel bir gerçek. Tartışmalı olan kısım bu selin kimin kararıyla ya da kimin bilgisiyle geldiği. Karsak tabletlerinin son satırlarından biri şöyle diyor: "Uyardık ama dinlemediler. Sonra sular geldi ve bahçe sessizliğe gömüldü." Bu cümle bir tehdit mi, bir pişmanlık mı, yoksa sadece şiirsel bir anlatım mı? Kesin bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz: tufan sonrası dönemde Mezopotamya'da, Mısır'da, Indus Vadisi'nde neredeyse aynı anda yazı, astronomi ve mimari bilgisi sıçrama yaparak ortaya çıkıyor. Antropologlar buna hala tatmin edici bir açıklama getiremiyor. Bilgi nereden geldi? Karsak'taki o 7 danışman gerçekten dağıldı ve bildiklerini farklı topraklara mı taşıdı? Eğer öyleyse, bugün hala keşfedilmeyi bekleyen başka Karsaklar olabilir mi? İşte tam bu soruyu sorduğum anda araştırmamın beni götürdüğü son ve en rahatsız edici yere geliyoruz. Karsak tabletlerinin bulunduğu bölgede 1980'lerden beri düzenli olarak garip ışık gözlemleri raporlanıyor. Bunu bilimsel bir kanıt olarak sunmuyorum. Sadece ilginç bir örtüşme olarak paylaşıyorum. Yerel halk arasında hala dağın bekçileri adı verilen bir gelenek yaşıyor. Belirli gecelerde dağa çıkılmaması gerektiğine dair bir inanış. Efsane mi, kolektif hafızanın kalıntısı mı? Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz: İnsanlık tarihinde hemen her büyük medeniyet, gökten gelen bir öğretmen figürüyle başlıyor ve her seferinde bu öğretmen bir gün ayrılıyor. Ama bir söz bırakıyor: geri döneceğiz. Belki bu sadece insan zihninin tekrar eden bir arketipi. Belki de atalarımızın gördüğü bir şeyin kuşaktan kuşağa aktarılan gerçek bir hafızası. Ben kesin bir cevap vermeyeceğim çünkü dürüst olmak gerekirse kimse vermiyor. Ama size şunu sorayım: eğer Karsak gerçekten var olduysa ve o 7 danışman bilgiyi dünyaya dağıttıysa, bugün hala keşfedilmeyi bekleyen kaç tane sır olabilir? Sizce Ninhursag'ın hikayesi neden Enki ve Enlil kadar anlatılmadı? Bunun bilinçli bir unutturma mı, yoksa tesadüfi bir kayıp mı olduğunu düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazın, birlikte tartışalım. Eğer bu yolculuk zihninizde yeni sorular açtıysa, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda sizi Karsak'ın izini sürdüğü iddia edilen ikinci bir yerleşime, çok daha az bilinen bir tablet setine götüreceğim. Kendinize iyi bakın, meraklı kalın ve bir sonraki hikayede görüşmek üzere.